Şimdi bunun eş itikadının içinde neden bu şey? Bu mal mülkte olduğu gibi eşte de. Yani bir insan toplum içinde bu eşini ilan ettiği zaman, yani nikah dediğimiz, evlilik dediğimiz şeyi ilan ettiği zaman o kendisinin bulunmadığı yerde de eşler birbirinin ruhunu taşıyor. Böyle bir inancı oluşturuyor ve ona dokunulmaz kılıyor. Kesinlikle. Dokunulmaz kılıyor. Evet. Şimdi bu nedenle Türklerde kapı eşiği tabiri vardır ve daha sonra derviş diye Arapça, Farsçası derviş olacaktır onun. Kapı eşiğinden destursuz girilmez diye bir söz var. Halen Anadolu'da da var. Aynen. Kapı eşiğinden destursuz girilmez. Binlerce yıl konuşuluyor şu anda. Hane halkından olmayan bir yabancı ancak kapının eşiğine kadar gelebilir. Bu kanun, bu bir yasa, menkul ve gayrimenkul tüm eşya içinde geçerlidir. Sadece bir insan, mesela evin içinde bir insan yoksa ondan izin almadan eve girmiyorum anlamında sadece insana yönelik bir şey değil. Herhangi bir yerde birisinin bir malını gördüm. Bir merkebi var orada, katırı var, üzerine yük var falan. O kişi orada yok. Ona dokunamıyorsun. Gidip haber vermen lazım. O kişi orada, ondan izin almadan ona yaklaşamıyorsun. Şimdi bu sözleşme karşılıklı saygıyı bir devlet denetimi olmaksızın yasaya, yani töreye dönüştürerek yaşamı olumlu kılıyor. Kolluk kuvveti kuruyor adam insanın İnanılır gibi değil mi? Ve bu töre olarak, yani alışkanlıklarına katıyorsun bunu. Telkin var. alışkanlık oluyor. Alışkanlıklarına katıyorsun Huy oluyor. yani. Huy oluyor. Aynen. Asıl mesele bu. Asıl mesele bu. Yani bütün bunları niye konuşuyoruz? Bu ahlaka bürünme meselesi. Bilmeden bunu yapmak. Aynen. Evet. Düşünmeden Bunu yapmak. daha önce bunu yapmamam lazım diyerek değil de değil. Zaten varlığın incinir yapmaya kalkarsın. yani evet. Sen evet. incinirsin. Kendi içimdeki polis beni tutuyor demek. Evet ve incinir. Bunu polis diye söylüyoruz biz bugün ama bilinç dışına öyle girmiyor. Bir sözleşme olarak girdi, bir onor olarak giriyor. Yani onursuz olursun. Bir polis var içinde böyle gözetleniyorum, cezalandırılırım. Böyle bir duygu değil. Toplumun karşısına nasıl çıkarım ben? Utanma duygusu yaratıyor. Ağır var. Toplumun karşısına nasıl çıkarım? Korku da var değil mi Mehmet? Ama bu korku. Evet. Yani onursuz olmak insanı zaten Evet, varlığı bitiren bir şey. bitiriyor. Ama bugün modernist dünyada bu mahallede utanılacak bir şeyle açığa çıktım. Giderim başka mahalle. Giderim başka köye, başka şehre giderim. Orada öyle değil. Yani kapalı toplumlar onlar. Evet. O kapalı toplumlarda devlet oluşana kadar olan sürede ahlak, yani töre şeydir, geçerlidir. Bu dinde de, peygamberliklerde de İbrahim peygambere atfedilir. Yani İbrahim peygamberin töre peygamberi oldu. Çünkü onun sofrası yer sofrası. Yer sofrası demek herkes davetli demek. Orada başlıyor. Törellik işte. Ama Musa'nın sofrası masadır. Masadır. Herkes davetli değildir. Çünkü o şeriat peygamberidir, yani hukuk peygamberidir. Hukukçu olmayan o sofraya oturamaz. Yani uzmanlık sofrası. O sofra masa haline Seçiyor. Seçtiği şey hukukçu. Başkasını seçmiyor. Hani seçilmiş kavim falan. Ya orada hukukçu. Öbür tarafta ne bileyim mesleği neyse o seçilmişlik mesleğin kendisinin veya İDE'nin seçtiği, bir kişinin keyfi olarak ben seni seçtim sen de gel falan, böyle bir seçim yok. Hukukun seçtiği o masaya o gelebilir çünkü onlar devleti yönetecekler. Şeriat demek hukuk demek bildiğiniz gibi ve şeriat tek başına hiçbir anlam taşımaz. Şeria ana nehir demek, ana yol demek. Şeria Arapçada. Fakat şerait koşullar demek. Şeria anayasa, yani ana yol, ilke, prensip. Değiştirilemez olan. Şerait koşullar. Şeriat şeraite göre gerçek olur. Şeriat gerçek değildir. Şerait de gerçek değildir. Koşullar da gerçek değildir. İkisi bir araya geldi mi buna hak diyoruz biz. Hak. Yani gerçek. O nedenle Anadolu'da gerçekler demine devranına hu diyelim dedikleri budur. Yani bu koşullar altında adalet denen esma
bu koşullar altında şöyle tevzi edilmelidir. Ama falan koşullar altında da şehirdeki adalet tevzi farklıdır. Köyde farklıdır. Ticarette farklıdır. Dolayısıyla o koşullara göre uygulandığı zaman ortaya hak çıkar. Hukuk, hüküm yani. Hikmet. Hikmet o koşullara göre o yasanın uygulanması demektir. Ne kadar güzel. Aslında ne kadar açık değil mi? Çok güzel. Peki şimdi biz devam edelim. Eşik meselesi. Bu eş itikadında Türk'ün yani töreye uyanın, törükün kimseye elinden zarar gelmemesi sağlanması amaçlanır. Malından, mülkünden emin olursun bir Türk'ün. Ona emanet ettiğin bir şeye onun dokunmayacağını, hatta onu koruyacağını bilirsin. Böyle bir töre. Şimdi burada barbarlık mı var, medeniyet mi var? Çok yüksek medeniyet, devlet yok. Devlet zoru yok. Yasalı, zorunlu bir baskı yok. İnisiyasyon 12 yaşında, 13 yaşından itibaren bir nesle telkinler yapılıyor. Toplum bunu onaylıyor. Kabul görüyor. Ondan sonra denetleniyor. Ondan sonra bir de içine onor yükleniyor. Yani bunu yaparsan bizim karşımızda utanç verici olursun. Bu da senin vicdanın ve iç denetimin oluyor. Şimdi böylesine bir gelenek. Metin abi müsaade varsa bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun tabii ki Can. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gayipten bir ses geldi arkadaşlar. Garipten ses geliyor, sesim de duyulsun diye. Bu eski Türklerle ilgili anlattığınız şeylerde İbn Fazlan'ın Fazlan mı tam da bilmiyorum. Zaten zıdır, fazl. Yani biz onu Türkler Z diye okuyoruz. Evet. Araplar Bazıları fadl. Fazlan diyor, bazıları Fadlan diyor. Fadlandır. Yani esas Z. 920 yılında galiba Abbas halifeliğinden, Bağdat'tan yola çıkıyor ve şeye doğru, Buhara'ya doğru, Merv'e doğru gidiyor. Çünkü görevlendirilmiş, oradaki yeni Müslümanlığı kabul etmiş Hakan'a söyleyecek. Mesaj iletecek ve İslamiyet'i anlatacak. Geçtiği yerlerde çok şükür ki tutmuş. Günlük tutmuş. Bu anlattıklarınızla ilgili çok ilginç bilgiler var. Yani hafızamda kalan, şimdi tam hepsini hatırlayamıyorum ama mesela Türklerin işte diyelim bir beylikten geçiyor, ufak bir beylikten. Diyor ki burası diyor benim mahiyeti, çünkü mahiyeti 3000 kişi falan öyle gidiyorlar yani, hediyeler vesaireler falan. Mahiyetimin diyor gittiği yol hani 4 deve günü. 4 gün boyunca burası bu beylik. Oradaki o bey onu karşılamış ve eşiyle karşılamış. Eşiyle karşılayınca falan allak bullak oluyor ve oradaki bütün ileri gelenler, askerler falan. Çünkü bir kadınla karşılaması inanılmaz bir şey onun için. Ve orada yemekleri beraber yiyorlar. Akşam beraber. Kaç göç yok. Evet. Kadınlarla erkekler arasında. Ahilikte de yoktur biliyorsunuz. Ve bunu yazmış. Anadolu ahiliğinde de yoktur. Bunu da söyler. Bir vakanist vardır Arap, çok ünlü. İbn Batuta. İbn Batuta'nın günlüklerinde vakanisttir o, biliyorsunuz. Anadolu'ya gelir. Anadolu'da ahi ocaklarını gezer ve raporuna şöyle yazar. Tarlada, işte kadın erkek birlikte iş yaparlar. Akşam hepsi birlikte, yani aynı sofrada birlikte yemek yerler. Yemekten sonra ilahiler söylerler, raks ederler. Ama işret için değildir der. İşret yani biliyorsunuz için böyle haz için falan değildir. Kadın erkek birbirinden ayrılmaz. Bu çok şaşılacak bir şeydir der. Çünkü Arap örf ve adetinde yok bu. Şimdi Arap örf adetiyle dini karıştırıyoruz. Bedenle ruhu ayırdı orada. Şimdi beden gibi gördüm. Yani örf ve adet din değil. Din örf ve adeti yeniden örgütlemenin bir devrimi, bir yolu. Dolayısıyla yol unutuluyor, örf adet din zannedilip devam ediyor. Bu ahilikte aynı şekilde var ve o seyahatte de yani merak edenler onları okusunlar ki görsünler, yani bunların tarihi var, zabıtları var, literatürü var. Fakat diriltilmiyor. Şimdi kütüphanede duran bir kitap ölüdür. Benim bir dostum vardı, bir gün bana getirdi. Saffet Baba rahmetli. Nur içinde yatsın. Bir gün geldi, Metin'cim sana dedi bir kitap getirdim. Buyurun dedi. Aldım. O Batılıların yazdığı ve Türkçe'ye çevrilmiş Büyücünün Yolu diye bir kitap. İncecik bir kitap. Ama orada anlatılıyor. Bu Yuvarlak Masa Şövalyelerinde Merlin vardır, meşhur. Merlin'in sözleri, yani aslında oradaki o büyücü bilge.
Hani şu Kral Arthur'un büyücüsü Merlin. O Merlin'in anlattığı o öyküde, o kitapta, şimdi onu söylemeyeyim, kitabı okumanın tadı olur. Orada bir altın üzerine ve altın tozu üzerine müthiş bir şey var. Söylem var. Ama incecik bir kitap. Metin'ciğim bunu her perşembe günü görüşüyoruz kendisiyle. Yaşlıca o zaman tabii. Ben gencim. Bana bir şeyler anlatmak istiyor ama böyle kibarca falan. Al Metin'ciğim bunu. Ben dedim ki efendim haftaya dedim veririm çünkü çok. Ben bir gecede okurum ya. Bir gecede 700 sayfa falan okudum bile. O ne ki falan. Ona yani merak etme kitap şey olmayacak. Zayi olmayacak demeye getiriyorum ben. Hayır dedi. Antepli olduğu için hayır falan demedi. Yok ağam dedi. Yok ağam dedi. Bunu dedi mezarlığa gömersin dedi. Ben anlayamadım. Okuduktan sonra mezarlığa göm dedi. Yani sanki şimdi büyücü. Kas toprağa gömülmüş. Hayır yani şöyle vardır ya, toprağa toprağa gömmek filan, muskaları toprağa gömmek. Onun gibi sanki yani kitap büyücü kitabı, yani kelime öyle. O halde de okuduktan sonra mezarlığa göm filan. Yani sembolde baba. Bir de mezarlık diyor çünkü herhangi bir toprağa göm demiyor. Ben de tabii şöyle bir şey, öyle bir insan değil yani, öyle şeyler söylemeyen bir insan. Bunu söyleyince ben de ne diyeceğimi bilemedim. Dedi ki hem dedi, gösterdi kütüphanemi. Burası mezarlık değil mi dedi. Yani kütüphane ne koy diyor bana. Ben de arkasından lütfen dedim o zaman beni aydınlatın. Neden kütüphanedeki kitaplar mezarlığa gömülmüş olsun? Çünkü diri değiller dedi. Onu alıp birisi okuyup işlediği zaman o dirilir. Oradakiler ölüdür. Ölüyü diriltmek diyor kitaptaki bilgiyi kullanmak demektir evlat dedi. Şimdilik dedi mezarlığa gömeceksin. Birisi gelip onu diriltmeli. İsa'nın ölüleri diriltmesi meselesi de ortaya gelmiş oldu yani. Bakın kimler neler yapıyor. İrşat böyle bir tatlı dokunuşlardır. Böyle öğretmek değil. Tatlı dokunuşlar kulağınızda küpe oluyor. Ve seneler sonra o bak mesela çekti şimdi Saffet Baba. Oğlum dedi hatırla. Böyle etkileyici. Çok hoş değil mi? Çok. Evet. Yok öyle bana geri getirme mezarlığa göm. Onu gelip diriltecek birisine ihtiyacı var. Evet. Müthiş. Şimdi birinci de elde ettiğimiz şey şu. Yani eş itikadının mal, mülk ve eş üzerinde izinsiz dokunuş yok. İzinsiz, rızasız iş yok demek. Aslında elinden emin olmayı anlatıyor bize. Bakın şimdi eş itikadı diyoruz. Çıkan şey sonuç. Elinden emin olacağız. Bir törük yani. Törenin yeminini yapmış bir insan onun elinden eminiz.